Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Seek VR Coin. Seek VR Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini, olması muhtemel satış hedeflerini ve son yaşanan fiyat hareketlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Seek VR Coin haftalık grafiğindeyim. Geçtiğimiz ay Ocak ayında 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapanış yapmayı başarmıştı Seek VR Coin. Ve burada güzel ciddi bir yükseliş sergilemişti. %25'e varan bir yükselişle 20 haftalık hareketli ortalamayı kırmayı başardı. Ancak 2 hafta sonra yeniden bir retest yaptı ve üzerinde tutunduğu göründü. Ancak yukarı yönlü de beklediğimiz fiyat hareketlerini gerçekleştiremedi. Şu anda da önemli bir seviye olan 20 haftalık hareketli ortalamanın aşağı yönde kırıldığı görünüyor. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 10.780 seviyesinde. Seek VR Coin şu anda 10.700 civarında fiyatlanıyor. Bu 20 haftalık hareketli ortalamanın kaybedilmesi durumundaysa düşüşlerin çok daha derinleşeceğini tahmin ediyorum ben. O yüzden bu 10.780 seviyesi yarınki haftalık kapanış açısından ve bugünkü günlük kapanış açısından oldukça önemli bir seviye. Yani bu seviyenin mutlaka üzerinde kalmamız gerekiyor. Burada yeniden yukarı yönlü bir hareket sergilemesi açısından ve yeni bir boğa koşusunun temelleri atılması açısından bu 10.780 seviyesi çok kritik bir seviye. Bu seviye kaybedilmesi durumunda dediğim gibi aşağıda çok daha ciddi fiyat hareketleri, sert düşüşler görmemiz muhtemel. Ancak bu seviyenin kaybedilmemesi durumundaysa bu haftalık kapanışta ilk etapta 12.700 seviyesi var. O da günlük 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamamız geçtiğimiz haftalarda birkaç kez denendi ancak üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi. Bu da zaten fiyat üzerinde oldukça ciddi bir baskı unsuru oldu. Bu 200 günlük hareketli ortalama boğa koşullarında başlangıç aşamasında oldukça önemli bir faktör. Yani bu 200 günlük hareketli ortalama aşılmadığı takdirde zaten satıcılar devreye girecektir ve satışların daha da derinleşmesi beklenir. Şu anda da zaten bu 200 günlük hareketli ortalama birkaç denemeden sonra kırılamadığı ve yeniden aşağı yönlü bir hareketin olduğu görülüyor. Ve burada günlük slingshot indikatörümüzde de bir aşağı yönlü kırılım var. Bu da bir short sinyali olarak algılanabilir. Zaten şu anda da 20 haftalık hareketli ortalamanın da altında seyrediyor fiyat. Tekrar haftalık grafiğe geliyorum. Burada dediğim gibi 12.700 seviyesi ilk etapta tabii ki bu 10.780 seviyesi var haftalık 20 haftalık hareketli ortalamamız. Buranın kazanılması ve ardından da 12.700 seviyelerinin kazanılması gerekiyor yeni bir boğa koşusu için. Bunu geçtiğimiz ay başardı ancak tabii ki bu 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde sergilediği fiyat hareketini devam ettiremedi Seek VR Coin. Bu da düşüşün derinleşmesine sebep oldu. Bu seviyeler aşıldığı takdirde ise yukarıdaki hedeflerimiz 17.000 ve 19.600 seviyesi ilk etapta. Ancak şu anda trendin oldukça zayıf olduğu görünüyor haftalık bazda. Tekrar günlüğe geçelim. Günlük grafiğimize. Günlük grafiğimizde burada squeeze momentum'da güzel bir long sinyalimiz vardı. Ancak bu long sinyali 11 Şubat'ta yerini short'a bıraktı. Şu anda short sinyali devam ediyor ve bugünkü fiyat hareketlerinde bu short sinyalinin daha da güçlendiği görülüyor. Ve aynı zamanda bu slingshot'ın da altında seyretmesi ve günlük MA50'nin de kaybedilmesi olumsuz bir durum teşkil etti Seek VR Coin açısından. Bu günlük MA50'miz 11.280 seviyesinde. Slingshot'ta 11.140 seviyesinde direnç olarak şu anda çalışacaktır burası. 11.140 ve 11.280 seviyeleri kısa vadede aşmamız gereken dirençler. Bu seviyeler aşıldığı takdirde ise zaten ben burada yukarıda 12.700 seviyesinin denenmesini beklerim ilk etapta.
Ancak bu seviyeler aşılmadığı takdirde, yön yeniden aşağı döndüğü takdirde ise satışların daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Bu durumda da önemli destek seviyelerini sizlere aktarayım. Düşüş yönlü hareketlerin devamı durumunda bizim Fibonacci 0.618 seviyemiz var. Burada 9650 seviyesi. Burası güçlü bir destek olarak çalışmasını beklediğim bir yer. Ancak buradaki 20 haftalık hareketli ortalama zaten kaybedildiği takdirde bu seviyenin de tutacağını pek düşünmüyorum ben. Bu durumda da 8400 ve 6900 seviyelerine kadar düşüşler görmemiz oldukça muhtemel gibi görünüyor. Yani şu anda en kritik seviye bu 20 haftalık hareketli ortalamamız. 10.780 seviyesi. Günlük ve haftalık olarak mutlaka üzerinde kalmamız gereken bir seviye. Aksi takdirde dediğim gibi 9.650, 8.440 ve 6.900'e varan düşüşler söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Burada günlük grafiğimizde başka önemli bir ayrıntımız bulunmuyor. 4 saatlik grafiğe geçiyorum hemen. 4 saatlik grafiğimizde de burada yine slingshot'ın altında kaldığı görünüyor fiyatın. Zaten bu slingshot'ı kırdıktan sonra bir retest oldu ve tekrar yeniden aşağı yönlü hareketler devam ettiği görülüyor. Burada slingshot'ın yakın dirençleri ise 11.500 seviyesi. 11.500 ve 11.600 seviyesi var burada. Ve yukarıda da 4 saatlik MA200'ümüz olan 12.150 seviyesi var. Bu seviyelerin 4 saatlik grafikte yeniden bir yukarı yönlü hareket görmemiz açısından aşılması gereken seviyeler bu seviyeler. Yani 11.500, 11.600 ve yukarıda 12.150 seviyesi aşılmadığı takdirde zaten buradaki satış baskısı çok daha ciddi bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben. Hemen bir squeeze momentum'a da bakalım. Squeeze momentum'da da 23 Ocak'tan itibaren 4 saatlik grafikte bir short sinyali geldi. Bu short sinyali de şu anda kuvvetlenerek devam ettiği görülüyor. Yani bu aşağı yönlü fiyat hareketlerinin devam edeceği yönünde algılanmalıdır. Bu nedenle yukarı long yönlü işlem yapan arkadaşların mutlaka yakın stoplu işlem yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 20 haftalık hareketli ortalama kaybedildiği takdirde ise de ben işlemlerde tamamen stop olunması, yukarı yönlü işlemlerde tamamen stop olunması kanaatindeyim. Şu anda SeekVR Coin olumsuz bir fiyat hareketi sergiliyor. Yatırımcıların dikkatli olmasını rica ediyorum. Başka aktaracağım bir şey yok şu an SeekVR Coin ile ilgili. Önemli bir gelişme olduğu takdirde yeniden yeni bir analizle karşınıza geleceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.